Asya'dan Avrupa'ya uzanan topraklarda sayısız fetihler, zaferler ve adaletle anılan bir güç yükseldi. Osmanlı Devleti. Denizleri aşan donanmaları, fethettiği şehirler ve kurduğu düzenle tarihte kendine eşsiz bir yer edindi. Tüm bu görkemli başarılarsa Anadolu'nun zorlu topraklarında cesur bir bey ve onun azimli aşiretiyle başladı. 26 Ağustos 1071. Malazgirt Ovası'nda tarih sahnesine damga vuran bir gün yaşandı. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ordusu Bizans'ı büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları Türkmenlere ardına kadar açıldı. İşte bu kapıdan girenlerden biri de Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Türkmenleri etrafında toplamayı başaran Süleyman Şah, Orta Anadolu'dan İznik'e kadar uzanan geniş toprakları ele geçirerek Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. 1220 yılına gelindiğinde Moğol istilasıyla birlikte Türkmenlerin Anadolu'ya yönelen büyük bir göç dalgası başladı. Bu göç Anadolu'nun kaderini değiştiren bir hareketti. Kaynaklara göre Osmanlıların nereden geldiği konusunda farklı rivayetler vardır. Bazı Osmanlı tarihçileri onların çıkış noktasını İran'daki Mahan şehri olarak gösterirken bazıları ise Ahlat'ı yani Bitlis'i ön plana çıkarır. Her iki rivayette Osmanlıların kökeninde göç, mücadele ve yeni bir yurt arayışı olduğuna işaret eder. 1230 yılı. Ahlat, tarihe geçen büyük bir savaşa tanıklık edecekti. Doğu'nun güçlü hükümdarı Celaleddin Harzimşah, ordusuyla Anadolu'ya girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat, Harizmşah'ı burada ağır bir yenilgiye uğrattı. Stratejik bir hata mı yoksa olacaklara bir vesile midir bilinmez, bu savaş Selçuklular için büyük bir zafer gibi görünse de Anadolu'yla Moğollar arasında bir tampon gücün yok olmasına sebep olmuştur. Böylece Anadolu'ya Moğol istilaları kolaylaştı ve Anadolu'ya büyük göçler başladı. Bu hareketlilikten Osmanlı ataları da nasibini alacaktı. Savaşın ardından Ahlat yalnızca bir meydan değil, aynı zamanda bir sığınak oldu. Hem Harizm'den gelenler hem de daha önce buraya yerleşmiş Türkmen toplulukları bu topraklarda yeni bir hayat kurmaya başladılar. Böylece Ahlat, Anadolu'nun kaderinde iz bırakacak göçlerin ve yerleşimlerin merkezi haline geldi. Fakat çok geçmeden doğudan başka bir fırtına koptu. Moğolların Anadolu'ya ilerleyişi Osmanlı atalarının da göç etmesine sebep olmuştu. Önce Ahlat'tan ayrılıp Erzurum ve Erzincan taraflarına yöneldiler. Bir süre bu bölgelerde yurt tutmak zorunda kaldılar. Eski yurtlarına dönme arzusu içinde olan Türkmen boyları yollarını güneye çevirdiler ve Halep'e kadar indiler. Ancak çok geçmeden kuzeye Pasin Ovası'na geri dönmek zorunda kaldılar. Bu uzun ve zorlu göç sırasında aile bölündü. Ailenin bir kısmı ayrılıp Ertuğrul Bey'in önderliğinde Ankara-Karacadağ yolunu takip ederek Söğüt'e ulaştılar. Osmanlı tarihinin temelleri işte burada atılacaktı. Tarihçiler bu göç hikayesinin 13. yüzyıl Selçuklu tarihçisi İbn Bibi'nin anlattığı Harizmli grupların Anadolu'ya sığınma hikayesine çok benzediğini söyler. Ertuğrul Gazi'nin kayı boyuyla birlikte Söğüt ve Domaniç topraklarına ne zaman yerleştiği bugün hala tam olarak bilinmemektedir. Aşiretiyle birlikte Söğüt ve Domaniç'e yerleşen Ertuğrul Gazi dengeli bir siyaset izledi. Bir yandan Selçukluların kuzeybatıdaki uç beyleri Çobanoğulları'yla dostluk kuruyor, diğer yandan komşu Rum beyleriyle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyordu. Gerektiğinde kılıcına sarılmaktan çekinmeyen Kayı Bey'i Bizans sınırına akınlar yapıyordu. Yanında Akçakoca, Samsa Çavuş, Karatekin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi yiğit ve tecrübeli uç beyleri vardı. Bu akınlar hem Söğüt'ün güvenliğini sağlıyor hem de Ertuğrul Gazi'nin çevrede adının yayılmasına vesile oluyordu. 1243'teki Köse Dağı Savaşı Selçuklular için bir kırılma noktasıydı.
Moğolların gölgesi Anadolu'nun üzerine düştü, devlet zayıfladı. Türkmenlerin bir kısmı batıya doğru göç etmek zorunda kaldı. Bu göçlerle birlikte yeni beylikler kurulmaya başlamıştı. Germiyan, Menteşe, Hamit, Karesi ve Aydın. Her biri Batı Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. 1258 yılı. Söğüt'te sessizlik henüz yerini coşkuya bırakmamıştı. Bir ağlama sesi yükseldi. Küçük bir bebek dünyaya gelmişti. Ertuğrul Bey'in en küçük oğlu Osman. Daha ilk anlardan itibaren ailesi ve aşireti onun farklı olduğunu hissetmeye başlamıştılar. İleride 3 kıtaya hükmedecek bir imparatorluğun temel taşlarını oluşturacağını kimse bilmese de o ilk ağlama sesi tarih sayfalarına düşecek olan büyük bir destanın müjdecisiydi. Söğüt'te o güne kadar görülmemiş bir bayram yaşanıyordu. Ertuğrul Bey'in sevinci tarif edilemezdi. Yerinde duramıyor, şenliğin her köşesiyle bizzat ilgileniyordu. Çünkü o gün sadece bir çocuğun doğumu değildi. Bey'in küçük oğlu Osman, ileride hem aşiretini hem de Anadolu'nun kaderini değiştirecek bir yolculuğun ilk adımını atıyordu. Kara Osman artık genç bir delikanlıydı. Saçları ve kaşları simsiyah olduğu için çevresindekiler ona bu isimle hitap ediyordu. Babası Ertuğrul Gazi'nin seferlerine katılıyor, savaşın ve liderliğin ilk derslerini sahada öğreniyordu. Dönemin siyasi ve dini konularda ileri gelenlerinden olan Şeyh Edebali'den dersler alıyor, siyasetin önemini her fırsatta çevresindekilere anlatmaktan geri durmuyordu. Osman son zamanlarda bazı rüyalar görmeye başlamıştı. Bir gece dostunun evine misafir olmuş, yatmak üzereyken gözü yakında bulunan Kur'an-ı Kerim'e ilişti. Diz çöküp sabaha kadar oturdu. Geleceğe dair ne kadar büyük bir sorumluluk içinde olduğunu hissetti. Osman Bey, Bizans'ın içinde bulunduğu durumu iyi görebilen bir liderdi. Babası Ertuğrul Gazi 1281 yılında vefat edince Osman idareyi alır almaz fetih için kolları sıvadı. 1285'te aşiretiyle birlikte Söğüt ve Domaniç arasında akınlar yapmaya başladı. 1285-1299 yılları arasında Göynük, Gölpazarı, Bilecik, Yarhisar, Yenişehir ve İnegöl'de hakimiyetini pekiştirerek bölgedeki otoritesini adım adım genişletti. Osman Bey dürüst, cesur ve cömert bir liderdi. En önemlisi adalet onun her davranışında kendini gösteriyordu. Fakirlere yemek yetirmeyi, onları giydirmeyi büyük bir zevkle yapardı. Onun bu cömertliği aşirette sevilen bir lider olmasını da sağlıyordu. 1299-1301 yıllarında Osman Bey ve diğer uç beyleri Bizans sınırlarında akınlarını giderek yoğunlaştırdılar. Bu dönemde yaşananlar Bizans tarihçilerince beyliğin ortaya çıkışının temel adımları olarak kabul edilmektedir. 1300'lü yıllarda Küçük Asya'daki Selçuklu Sultanlığı'yla Bizans İmparatorluğu arasındaki sınırda kendini gazaya adamış bir uç beyliği, dinamik fetih politikaları, disiplinli askeri yapısı ve farklı kültürel, dinsel ve etnik unsurları bir araya getirebilme becerisi, ileride kuracakları imparatorluğun karakterini belirleyen önemli bir faktör olmuştur. Osman Bey'in adını tarih sahnesinde ilk kez duyurduğu olay, Leon Moğol'un komutasındaki Bizans ordusunu mağlup ettiği Koyunhisar Muharebesi'dir. Bugünkü Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı, eski adıyla Hamidiye olan Koyunhisar köyünde gerçekleşen bu savaşta Osman Bey'in stratejisi ve liderliği onu sadece kendi aşiretinde değil, çevrede de tanınan bir lider haline getirdi. Bizanslılar, Türklerin giderek güçlenip topraklara yerleşmelerinden büyük endişe duyuyordu. Bu duruma bir önlem almak zorundaydılar. Ancak Türkler birlik olmaktan başka seçeneklerinin olmadıklarını biliyorlardı. Eğer aşiretlerde bölünmeler başlarsa Tekfurların ani baskınları karşısında büyük kayıplar verecek, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı.
güçlerini birleştiren Türkler karşı saldırılarla fetih hareketlerine başlamış oldular. O dönemde Bizans tahtında oturan 2. Andronikos, askeri durumu güçlendirmek ve topraklarını korumak amacıyla stratejiler geliştirme gayretindeydi. Marmara ve Ege sahillerindeki Türkmenlere karşı düzenlenen saldırılar, Bizans'ın hem kara ordusunu yeniden düzenleme hem de donanmasını etkin kullanma çabasının bir parçasıydı. Ancak bu saldırılar kısmen başarılı olsa da imparator için yeterli değildi. Bizans'ın kaybettiği toprakları geri almak ve Türklerin ilerleyişini durdurmak isteyen Andronikos, Avrupa'dan paralı askerler temin ederek ordusunu güçlendirmeye ve Türklerin ilerleyişini durdurmayı hedefliyordu. Paralı askerler arasında en çok Alanlar ve Katalanlar ön plana çıkıyordu. Bizans, onları askeri gücün bel kemiği olarak kullanıyordu. Osman Bey'in öncülüğündeki Türkmen beyleri Bizans'ın saldırılarına hızla karşılık veriyor, karadan düzenlenen akınlar her geçen gün daha sert ve etkili hale geliyordu. Bizans ordusu Batı Anadolu'daki kontrolünü güçlendirmek için paralı Katalan askerlerini sahaya sürmüştü. İlk başlarda bu askerler Türkmenlerin hareketlerini yavaşlatmayı başardıysa da kısa sürede Bizans'la yaşadıkları anlaşmazlıklar yüzünden bölgeden çekilmek zorunda kaldılar. Katalanların bölgeden çekilmesinin ardından Osman Bey baskısını İznik ve Bursa arasındaki hattı kapsayacak şekilde yoğunlaştırdı. Dimbos'taki zaferin ardından Ulubat Ovası'na kadar uzanan topraklar Türkmenlerin yeni yurtları haline geldi, köyler birer birer kurulmaya başladı ve bölge canlı bir yerleşim alanına dönüştü. 1304 yılında Osman Bey, Sakarya Nehri boyunca Bizans'ın kalelerine yöneldi. Hedefi İznik-İstanbul hattındaki geçitleri ele geçirerek Bizans'ın yardımlarını kesmek ve bölgedeki kontrolü sağlamaktı. Bu stratejik adımlar Osman Bey'in liderliğinin nedenli zekice ve kararlı olduğunu gözler önüne seriyordu. Osman Bey'in ordusu Akhisar, Geyve, Apsu'yu, Karatigin ve Karaçepüş kalelerini ele geçirmek için harekete geçti. Kalelerin düşmesiyle Osmanlılar Beşköprü Adapazarı düzlüğüne ulaşmıştı. Bu sırada Konuralp ve Samsa Çavuş'a İznik üzerine sık aralıklarla baskınlar yapmaları ve Bizans kuvvetlerini sürekli meşgul tutmaları görevi verilmişti. Bu seferlerden sonra Osmanlı kaynakları Osman Gazi'nin yeni bir harekatından bahsetmemiştir. Yaşının ilerlemesi ve ayağındaki nikris hastalığı nedeniyle yönetimi oğlu Orhan Bey'e bırakmış, Bursa'nın fethinden kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Osman Gazi böylece Anadolu'daki büyük yürüyüşünü tamamlamış, geride güçlü bir miras ve geleceğin Osmanlısı için sağlam bir temel bırakmıştı. 1321'de patlak veren ve tam 7 yıl süren iç savaş Bizans'ı yıpratmış, topraklarını savunamaz hale getirmişti. Bu karmaşa içinde Osman Bey'in yerine geçen oğlu Orhan Bey, Bursa'yı uzun süre abluka altında tutarak sabırla kuşattı. Sonunda şehri ele geçirmeyi başardı. Bu zafer Osmanlı'nın gerçek anlamda kuruluşunun simgesi olmuştur. Orhan Bey'in babasının bastırdığı paralardan sonra kendi adını taşıyan paralar bastırması, onun artık bağımsızlığını ilan eden ve gücünü herkese kabul ettiren bir lider olduğunu göstermekteydi. Orhan Bey, babası Osman Gazi gibi büyük hedefleri olan bir liderdi. Yüreğinde daima bir devlet kurma ve onu ayakta tutma arzusu vardı. İşte bu kararlılık, Osmanlı Beyliği'nin bir aşiretten öteye geçip kalıcı ve güçlü bir devlet haline gelmesinin temelini oluşturdu. Osmanlı toplumu önceki İslam imparatorluklarının geleneğini takip etmekle birlikte kendi özgün çizgilerini de ortaya koydu. Çanakkale Boğazı'nı aşmaları ve Avrupa topraklarına yerleşmeleri küçük bir uç beyliğinin Balkanlar ve Anadolu'yu kucaklayan büyük bir devlete dönüşmesinde belirleyici bir adım oldu.